Yepyeni bir videodan hepinize merhaba dostlar. OBS Studio üzerinden YouTube canlı yayın nasıl yapılır, YouTube için kayıt nasıl alınır onu göstereceğim. En ideal ayarları göstermeye çalışacağım ve bu ayarların neler olduğunu anlatacağım size. Nasıl işlediğini anlatacağım. Siz de kendi sisteminizi optimize ederek çok rahat bir şekilde yayın yapabilir, çok rahat bir şekilde kayıt alabilirsiniz. Video iki bölümden oluşacak. İster yayın bölümünü ister kayıt bölümünü izleyebilirsiniz. Hiç sorun değil ama lütfen atlamadan izleyin. Ve bir de like atıp yorum atmayı unutmayınız dostlar. Burası bir dilencilik kısmı. Çünkü videoların daha çok izlenmesi ve daha çok insanların önüne çıkması için bu şart. Harici olarak da elinizdeymişken kanala da bir takip edip destek verirseniz sevinirim dostlar. Şimdi Google'a OBS Studio yazınca zaten direkt çıkıyor. Harici olarak linki de ben açıklamaya koyacağım. Windows, Apple, Linux sistemlere de indirilip kurulabiliyor. Kurucuyu indir dediğinizde direkt olarak iniyor. Ben zaten indirdiğim için direkt kurulama başlayacağım. Ama burada bir sıkıntı var. Ben Streamlabs üzerinden kaydı aldığım için OBS Studio yüklemeye geçmeyecek. Ben ilk baştaki o hani kuruluma başlayan next kısmını atlayacağım. Direkt ilk baştaki kurulum aşamasına geleceğim. Yani arayüzü kurmaya başladığımız ana geleceğim. Canlar ilk kurulumu bitirdim. Şimdi ana kurulum sayfasına geçmeden önce tekrar ediyorum. Dikkatli bir şekilde izleyin. Takıldığınız bir yer olursa eğer videoyu izledikten sonra sosyal medya hesabından bana ulaşıp Instagram adresim açıklamada olacak. Bana ulaşıp yardım isteyebilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum efendim. Önce yayın ayarlarını yapacağız. Yayın ayarlarını bitireceğiz. Yayın nasıl açılır onu göstereceğim. Daha sonra kayıt bölümünü göstereceğim. Arayüz tasarımını hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi dostlar burada bizi ilk başta yapılandırma sihirbazı karşılıyor. Burayı direkt atlayıp benim videodaki ayarları birebir de uygulayabilirsiniz. Kendi sisteminize göre hareket edip burayı öyle de ayarlayabilirsiniz. Yayın için en iyi hale getir. Kayıt ikinci sırada olsuna tıklayıp devam ediyoruz. İleri dedik. Şimdiki kullanılan 1920'ye 1080 diyor. Biz bunu seçeceğiz. Bu ana ekranımızın boyutu 60 veya 30 ama mümkünse 60'ı tercih et diyor. Burada doğrudan eğer sisteminiz ve ekran kartınız özellikle de internetiniz destekliyorsa 60 FPS'i seçmeniz en makul olanı. Ama bunun daha detayları da var. Onları da anlatacağım. Şimdi burada hesabı bağla diyor. Önerilir diyor. Bağlayalım. Evet dostlar hesabı bağladım. Bunlar tikli kalsın. Sistemimizi bir kontrol etsin. Bir tarasın. Bize uygun ayarları kendisi bir çıkartsın önce. Ona göre devamını ayarlayacağız birlikte yine. Dostlar tarama sonuçları bitti. Burada bana bütün önerilen ayarları verdi. Ben bunu uygulayacağım ama burada ufak tefek değişiklikler olacak ve neyin ne olduğunu anlatacağım. Onun için ayarları uygula dedim. Bakın burada sohbet bölümü geldi. Bunları kapatalım. Bunları tekrar açabiliyorsunuz. Nereden açabiliyorsunuz? Şurada paneller kısmı var. Bak şu üst kısımda dostlar. Buradan panellere geldiniz. Sohbet, istatistik, live studio falan bunları tekrar açabiliyorsunuz ama bunları da görmek için tekrar bir oturum açmanız gerekiyor orada. Şimdi öncelikle şurada sahnemiz, kaynaklarımız. Burada yayını başlat, yayını düzenle, kaydı başlat. Sanal kamera, stüdyo modu var. Stüdyo modu genellikle podcast tarzı içerik üretenler için farklı farklı sahneler üretip onlarda geçiş yaparak rahat bir şekilde işleminizi yapabilirsiniz. Eğer bu tarz oyun değil de örnek veriyorum öğretmensinizdir veya direkt olarak sohbet amaçlı bir podcast içeriği hazırlıyorsunuzdur. Stüdyo modunu kullanmanız sizin için daha avantajlı olacak. Ben oyun içerik üreticisi olduğum için onun üzerinden gideceğim. Şimdi dostlar sahnemiz bir tane olacak zaten. Bu okey. Kaynaklar bölümüne gelmeden önce arayüzü düzenlemeden önce ayarlar kısmına geliyoruz. Buradan çıkış bölümüne geliyoruz. Bakın burası sizde basit gelecek. Ben de olduğu gibi. Bunu gelişmiş alıyoruz. Yayın, kayıt, ses ve tekrar oynatma ara belleği var. Buraya işimiz yok. Yayın ayarlarında ses parçası kesinlikle bir olacak. Birden fazla ses parçasını ne YouTube, ne Twitch, ne TikTok, ne de Kick kabul etmiyor. Denedim. Benim sesim gidiyor, oyunun sesi gitmiyor. Oyunun sesi gidiyor, benim sesim gitmiyor. Onun için buraya elleşmiyoruz. Ses kodlayıcı burası olduğu gibi kalıyor. Video kodlayıcı yani yayının sizden aldığı görüntüyü yayına veya kayda hangi kodlayıcı üzerinden gönderecek bunu söylüyor. X264 işlemciyi oda kalır. Nvidia H264 de ekran kartınızı baz alır dostlar. Benim ekran kartım Nvidia destekli olduğu için ben bunu seçiyorum. Nvidia ekran kartıma güvendiğim için daha iyi bir performans alabilmek için bunu seçtim. Çıkışı yeniden boyutlandır. Bunu devre dışı bırakın. Yani yayın ayrı, kayıt ayrı çok gerek yok. Zaten bu ayarları bu şekilde uyguladıktan sonra kaydı
yayınınız bittikten sonra kaydınızı tekrar aldığınızda, yani indirdiğinizde zaten ekstra bir uğraşmaya gerek kalmıyor. Şimdi burada sabit bit hızı var. Sabit QP var, VBR var vesaire vesaire. Şunlarla hiç işimiz yok. Burada bu ikisini kullanabiliriz. Ama sadece yayın yapacaklar için söylüyorum. Sabit bit hızı daha stabil ilerliyor. Sabit QP yani biraz fazla dalgalanma yapıyor. Denedim, emin olun. Denemediğim, emin olmadığım bir şey hiçbir zaman hiçbir ayar videosunda söylemiyorum zaten. Bit hızı 10 bit. Bu neden 10 bitte direkt seçti? Ben zaten seçmeseydi ayarlayacaktım. YouTube'un şu an ekrana da gelmiştir büyük ihtimalle. YouTube'un kaçta yani 1080p 60 fps 2K 60 fps kaç bitrate lazım onları gösteren bir paneli var. Bunun linkini ve ayrıyetten şu anda ekranda görmüşsünüzdür. Görselini ekleyeceğim zaten. Anahtar kare aralığı 0. Buraya elleşmiyoruz. Ön ayar yavaş iyi kalite diyor. Bunu ben en yavaş en iyi kaliteyi alıyorum. Daha iyi bir sonuç aldığım için, ama sizin sisteminiz biraz orta düzey ve altı ise bunu en yavaş en iyi kalitede değil, yavaş iyi kalitede kullanın dostlar. Ayarlama yüksek kalite, çoklu geçiş, çift geçiş, çeyrek çözünürlük, profil high, ileri bakmayı kapatıyoruz. Bir kareler 2. Burada sadece benim değiştirdiğim profil 7 oluyor. Yani 5'ten 7'ye çekiyorum. Bu tamamen benim sistemimle alakalı olduğu için. Burada yayınla alakalı yapabileceğimiz harici olarak hem yayını ve hem kayıt bölümünü ilgilendiren ses parçası bölümü var. Burayı 320'ye çekin. Bu 3 parçayı da, çünkü kayıt bölümünde neden 3 parçayı seçtiğimi daha iyi anlayacaksınız. Yayınla alakalı herhangi bir ayarımız kalmadı. Burası bitti. Ses bölümü, burası sizde 44.1 gelebilir. Bunu 48'e çekin. Masaüstü varsayılanda kalmasın. Kulaklığınızı seçin. Mikrofon aynı şekilde varsayılanda değil, mikrofon veya harici mikrofon kullanıyorsanız kulaklığın mikrofonu değil de onu seçin dostlar. Direkt cihazı algılayarak işlem yapsın. Ondan sonra videoya geliyoruz. Burası 1920'ye 1080'de gelmediyse eğer, bu taramayı yaptıktan sonra bile 1280'e 720 geldiyse bunu 1920'ye 1080'e çekebilirsiniz. Burası da 60 FPS'te olacak zaten. Kısa yollar bölümü de zırt pırt alt tab atmak istemeyenler için kısa yol ekleyebilirsiniz. Örnek veriyorum. Alt ve artı tuşuna basınca yayın başlasın. Alt ve eksi tuşuna, yani numlock eksi tuşuna basınca yayın dursun. Böyle ayarlayabilirsiniz dostlar. Gelişmiş bölümünde sadece şunu göstereceğim. Ağ optimizasyonunu etkinleştir. Bu kendi ağınızdaki dalgalanmalara bir nevi bariyer koyup daha rahat bir yayın yapmanızı sağlıyor. Ben bununla ve bunsuz yaptığım yayında aradaki farkı gördüm. Ondan dolayı size tavsiye ediyorum. Önce bir deneyin. Ondan sonra tıklayabilirsiniz. Burada yapacağımız yayınla alakalı bütün ayarlar bitti. Kayıt bölümüne geçmeden önce buraya uygula. Tamam dedik. Şimdi kaynaklar bölümüne geliyoruz. Alttan artıya basıyoruz. Dostlar burada ekran yakalama, oyun yakalama ve pencere yakalama adı altında monitör ekranımızı yakalayacak 3 parça eklenti var. Ekran yakalama seçtiğiniz anda monitörünüzdeki oyun, alt tab atıp Google'a girdiğinizde, Discord'a girdiğinizde her şeyi yakalar. Ama ben sadece oyun gözüksün, alt tab attığımda gözükmesin diyorsanız yaptığım işlemler, oyun yakalamayı veya pencere yakalamayı seçebilirsiniz. İkisi de aynı mantık üzerinden ilerliyor. Ekran yakalamaya tıkladığınızda burası otomatik yakalanacak ekranı seçiyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Burası gelmiş oluyor. Ha yok, ben bunu değil de oyun yakalamayı kullanacağım diyorsanız bunu seçtiniz. Belirli pencereyi yakala diyeceksiniz. Tamam diyeceksiniz. Şu an bende oyun açık olmadığı için belirli pencere herhangi bir oyunu görmüyor. Bak şu an sadece Streamlabs'ı, yani kayıt aldığım programı görüyor. Oyunu açtığınızda oyunu görecektir. Oyunu seçtikten sonra sadece oyunu alır. Siz alt tab attığınız anda şu an ekranda gördüğünüz gibi sadece siyah ekran gözükür. Geçelim ikinci adıma. Burada metin, renk, resim, slide gösterisi, tarayıcı, link, bunları da eklemek istiyorsanız kullanabilirsiniz. Sıradaki video yakalama, yani webcam. Webcam'imizi kullanmak istiyorsanız tıklıyoruz. Kameramızı görüyor. Buradan ayarlarınızı yapabilirsiniz istediğiniz gibi. Doğal ayarlarda kullanacaksanız o da okey. Şimdi buraya geldik. Bak, webcam'i istediğiniz gibi şu an hareket ettirebiliyorsunuz. Boyutunu ayarlamak için direkt mouse'la sağından solundan tutup çekmeyin. Çünkü bu sadece büyütüp küçültmeye yarıyor. Mesela ben üst taraftan kısacağım değil mi? Alt tuşuna basılı tuttum. Üst tarafa geldim, kıstım. Bakın yeşil çizgiler çıktı. Alttan da biraz kıstım. Soldan da sağdan da ayarladım. Çerçevem okey. Geri kalan küçültme işlemini de alt tuşundan elimi çektikten sonra köşesinden tutup istediğim boyuta getirip konumuna getiriyorum. Sabit kalması için de buradaki kilit tuşuna basıyorum.
Oyun yakalama için de aynı şekilde eklediğiniz eklentileri kilit tuşuna basarak sabitleyebilirsiniz dostlar. Burada ekleyeceğimiz farklı bir şey yok. Şimdi buradan yayını düzenle diyor. Bak buradan yayınınızı düzenleyip var olan bir yayını seçebilirsiniz. Mesela benim daha önceden hesabımda yayın yaptığım için şurası kayıtta kalmış. Ben bunu seçtim. Örnek veriyorum. Yayını seçtik. Şimdi YouTube'a geçelim. Şimdi dostlar ister YouTube Studio veya direkt ana sayfadan da olur. Hiç fark etmez. Burada sağ üst köşede profil resminizin yanında oluştura tıklıyoruz. Buradan canlı yayın başlat diyoruz. Bizi canlı yayın sayfasına atıyor. Şimdi bak Valorant'ta tüm ajanlarla win alma demişim. Burada OBS'te yayını düzenle ne diyor? Valorant'ta tüm ajanlarla win alma 4'e 3 demişim. Oturumum aktif olduğu için direkt olarak yayına başlayabilirim. Ama harici olarak bunu seçmenize rağmen düzenlemek istiyorsanız bakın buradaki düzenle butonuna tıklıyorsunuz. Başlığı, açıklamayı, her şeyi buradan değiştiriyorsunuz. Mesela oyun burada seçil değil. Valorant değil lan. Valorant. Valorant'ı seçtik. Bak şuraya dikkat edin. Görünürlük liste dışı. Bu liste dışı veya gizlide kalırsa takipçilerinize veya herhangi bir ana sayfaya düşme ihtimali yok. Bu gizli bir paylaşım gibi görünüyor. Herkese açık yapacaksınız. Bitti diyeceksiniz. Ondan sonra oynatma listesine eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. Hayır çocuklara özel değil. İşte burada etiketlerimizi ekliyoruz. Türkçe altyazı. Konum seçmek isterseniz konumu seçebilirsiniz. Burada yorumlar açık. Burası olduğu gibi kalacak. Özelleştirme bölümünde canlı tepkiler açık. Yavaş mod bunu isterseniz açabilirsiniz. 5 saniyede bir yorum yapabilsinler aktif canlı yayında. Hani sürekli spam yapmasınlar diyorsanız bunu açabilirsiniz ki bunu daha da arttırabilirsiniz dostlar. Burası tamamen size kalmış bir şey. Gelelim para kazanma bak. Özellikle para kazanması açık olan kanallar için buraya dikkat etmeleri gerekiyor. YouTube bazen burayı kendiliğinden kapatıyor. Siz para kazanmanız açık ama herhangi bir reklam vesaire girmediği için canlı yayınınızdan para kazanma ihtimaliniz sıfıra düşüyor. Burası kapalı geldi ya. Burayı açık diyorsunuz. Bitti diyorsunuz. Ara reklamlarda bak burada 2 tane seçenek var. Şimdi otomatik, planlı, manuel. Frekans düşük, orta, yüksek. Bunlar nedir? Otomatik YouTube kendi kafasına göre belli bir zaman aralığı belirler. Tak diye canlı yayınına reklam geçirir. Planlı sen ne zaman istersen 6 dakika 12 dakika bak burada süreler var. Örnek veriyorum 6 dakikayı seçtiniz. 6 dakikada bir reklam verir. Manuelde de burada hiçbir seçenek yok. Şurada bak gözüküyor mu? Birazdan daha net gösteririm. Reklam gönderme ile alakalı bir buton var. Ona tıkladığınızda izleyicilerinize reklam verir. Ama otomatik ve orta frekansı size tavsiye ederim dostlar. Ne siz az gelir elde etmiş olursunuz ne de izleyicilerinize zırt pırt reklam çıkar. Burayı da yaptıktan sonra kaydet diyoruz. Bakın her şey okey. Burada canlı yayınlarda önceden tek tuvalli. Şimdi Shorts ekranında da canlı yayınınızı gösteriyor. Onun için iki yönlü yayın. Bu yeni çıktı. Bak altta da yazıyor zaten. Shorts akışı için dikey yayın diye. Aktifleştirdiğimizde burada sizin canlı yayınınızı Shorts'a göre bir ekrana alıyor, kısaltıyor dikey olarak. O şekilde yayınınıza bağlıyor dostlar. Burada yapabileceğimiz başka ayar kalmadı. Geriye kalan tek bir şey var. Buradan yayını başlat deyip yayınına başlayacaksın. Takipçilerinle tatlı tatlı sohbetini edeceksin. Toksikliğin gereği yok. Kendi kitlenizi oluşturup paralar kazanmaya başlayabilirsiniz dostlar. Yayınla alakalı gösterebileceğim başka hiçbir ayar kalmadı. Gelelim diğer meselemize. Diğer meselemiz ne? Kayıt ayarları. Benim yayınla bir alakam yok. Sadece kayıt alacağım. YouTube'a öyle paylaşacağım. Yayın yapmayacağım diyorsanız sadece bu kısmı da izleyebilirsiniz. Dediğim gibi videoyu ikiye bölmüş olacağım. Yine ayarlar bölümüne geliyoruz. Buradan çıkış bölümüne geldik. Kayıt bölümü. Bakın burada standart ve özel çıkış var. Özel çıkışı kullanmayın. Aşırı karmaşık ve saçma hatalar aldığım için kullanmamanızı tavsiye ederim. Burası standartta kalsın. Kayıt yolunu göze tıklayarak istediğiniz bir dosyayı veya istediğiniz yolu seçebilirsiniz. Kayıt biçiminde de burada ekseriyetle kullanılan 3 mod var. Biri MP4, PLV, diğeri MKV. Şimdi bunların arasındaki fark neydi dostlar? Ben onları söyleyeceğim.
Aslında MKV ile FLV birbirine çok yakın. Neredeyse kare kaybı da çok az oluyor ama tek bir sıkıntısı var. Herhangi bir montaj programı, mesela Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, bu gibi programlarda bunları kabul etmiyor. Kardeşim bunu MP4'e çevir, öyle gel diyor. MP4'e çevirdikten sonra montajlayabilirsiniz. Ama MP4'ü kayıt alırken örnek veriyorum, muhteşem bir maç geçiyor. Harika klipler, harika vuruşlarınız var. Muazzam bir videoya dönüşecek ama diyelim ki bir aksilik oldu, bilgisayarınız kapandı veya dondu veya elektrik gitti. Geçmiş olsun. Sadece maçınız çöp değil. O muhteşem emeğiniz de çöp oluyor. Videonuz da hiç oluyor. Ha diyelim ki normal video paylaşacaksınız. Abi tekrarını almam çok basit. O zaman MP4 seçip uğraşmayabilirsiniz. Ha yine uğraşacağınız çok bir şey yok. MKV'yi seçtiğinizde, remix ettiğinizde istediğiniz gibi montajlayabilirsiniz ve harici bir program kullanmanıza gerek yok. OBS bunu kendi içerisindeki eklentisiyle yapıyor. Onu da göstereceğim. Burayı ben MKV kullanıyorum. Herhangi bir bilgisayar kapanması, elektrik kesintisi, donması vesaire de MKV o ana kadar olan kaydı saklı tutuyor. Sana diyor ki al kardeşim, şimdiye kadar olan emeğin hiç olmasın. Sen buradaki kliplerden devam edebilirsin diyor. MKV'yi onun için çok seviyorum. Çünkü ben sürekli olarak elektrik kesintisi yaşıyorum çünkü. Video kodlayıcı, burayı yine Nvidia seçiyorum. Ekran kartıma güvendiğim için ses kodlayıcıya karışmıyorum. Burası olduğu gibi duruyor. Bak ses parçası burada da geldi. Şimdi yayında tek demiştim ya. Kayıtta 3 parçaya çıkartabiliriz bunu dostlar. Neden? Özellikle Adobe Premiere Pro kullananlar için söylüyorum. Yani kurgu aşamasında aşırı derecede işinize yarıyor. Sesinizi ayrı ayarlayabiliyorsunuz. Discord sesini ayrı ayarlayabiliyorsunuz. Oyun sesini ayrı ayarlayabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, bir sahnede sadece oyunun sesini istiyorsunuz ama arka planda çok gereksiz bir Discord'dan gelen sesler var. Tak kurguda Discord'daki o bölümü, yani ses parçasındaki o bölümü kapatıp direkt sadece istediğiniz sesi kullanabiliyorsunuz. Bunu şuraya bir eklenti koymuş olacağım. Yani o anın bir eklentisi, görselini koymuş olacağım. Oradan daha rahat anlayabilirsiniz dostlar. Şimdi gelelim, çıkışı yeniden boyutlandır. Tekrar ediyorum, buna gerek yok. Burayı es geçiyoruz. Bak, oran kontrolü kodlayıcı bölümünde dedim ki sabit hızı ve sabit QP. Bu ikisini de kullanabilirsiniz istediğiniz gibi. Ama ben sisteme güvendiğim için daha yüksek kaliteli kayıt alıp en son 1080p çıktı alırken bile herhangi bir görüntü kalite bozukluğu olmasın diye kalite daha yüksek alıyorum. Mesela 14 aldığım oluyor, 16 aldığım oluyor. Burayı öyle ayarlıyorum. Bunu kullanmıyorsam sabit QP'yi kullanıyorum ki ekseriyetle bunu kullanıyorum. Buna çektim, bunu 20'de kullanıyorum dostlar ben ki daha kaliteli bir görüntü kaydı alsın. Montajda daha iyi bir görsel çıksın ortaya diye. Burada yine anahtar kare aralığı 0. Burayı yine P7 yani profil 7, en yavaş, en iyi kalite, yüksek kalite, çift geçiş, high, ileri bakma burada da kapalı. Bir kareler yine 2. Şimdi yayın bölümünde demiştim ya, ses bit hızını 3 parçayı da 320'ye ayarlayın diye. Bak onu da şurada göstereceğim. Bak kayıt bölümündeki bütün ayarlarımız da bitti. Uygula. Tamam dedik. Pardon, bir şey eksik oldu. Ayarlar bölümüne geldik, ses. Masaüstü sesini devre dışı bırakıyoruz. Neden? 3 parça ses kaydı alacağız demiştim ya dostlar. Bak artı bölümüne geldik. Uygulama ses yakalama beta var. Bu daha önceden, yani ilk çıktığında gerçekten çok büyük hatalar veriyordu. Ama son güncellemelerle çok düzgün çalışıyor. Sırf bu ayrı ayrı sesleri alabilmek için harici bir GitHub plugin'i yüklüyorduk. Öyle kullanıyorduk ama şu an gerek kalmadı. Son güncellemelerde gerçekten çok düzgün çalıştığını gördüm. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Sizin de yaşamayacağınızı düşünüyorum. Bak burada gelen ekranda pencere var. Pencerede buradan neyi istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Örnek bu eklediğimde sadece Discord'u alsın diyorum. Tamam diyorum. Buraya geldim. Yeniden adlandır dedim. Yeniden adlandır nerede? Buraya DC yazdım. Bu sadece DC'nin sesini alacak. Neden? Çünkü Discord'u seçtiğim için. Tekrar artı butonuna tıkladım. Yine uygulama ses yakalayıcı. Yeni kaynak oluştur. Bu da sadece oyunu alacak. Ama oyun şu anda açık olmadığı için görmüyor. Oyununuzu açtıktan sonra bir kere seçiyorsunuz. Sürekli örnek veriyorum, Valorant oyunu oynuyorsunuz. Valorant'ı seçtiniz. Sürekli her gir çıktığınızda Valorant'ı seçmiyorsunuz. Otomatik algılıyor dostlar. Bunu şimdilik seçmiyorum.
Tamam dedim. Buraya da geldim. Yeniden adlandır oyun dedim. Bak neden yeniden adlandırıyoruz? O da şuradan kaynaklı. Bak şu alt kısımda ayarlar var dostlar. Şu çarka tıkladık. Burada 6 kanalın 6'sı da seçili. Bu 6'sı seçili olursa siz ses dosyasını ayrı ayrı değil 3 ses dosyasında da bütün sesler üst üste binmiş olarak alırsınız. Bu da bir işinize yaramaz. Yani Discord sesini ayıramazsınız, oyun sesini ayıramazsınız, siz kendi sesinizi ayıramazsınız. Çok gereksiz. Onun için öncelikle buradaki bütün tikleri kaldırıyoruz. Şimdi bizim kaç tane ses parçamız vardı? 3. Birinci sesimiz oyun sesi mi olsun, mikrofon mu olsun, DC mi? Size bağlı. Örnek veriyorum, ben birinci sese montaj yaparken daha kolay olması için kendi sesimi koyuyorum. 2'ye oyunu, 3'e de Discord'u koyuyorum. Çünkü çoğu zaman tek başıma video çektiğim oluyor. Kapat dedim. Artık sadece ses panelinde, bak şu anda o montaj kurgu kısmındaki 3 ses parçalı ekranı tekrar eklemiş olacağım. Yine göreceksiniz. 3 ayrı ses panelim olmuş olacak. İstediğim gibi kurguda kullanacağım ses parçalarını veya normalde şunları yok şurası yüksek olsun, şu olsun, bu olsun gibisini ayarlıyorduk. Buna da gerek yok. Harici bir örnek veriyorum. Elgato'nun mikrofonunuzun bir ses şeyi yoksa adı neyse işte bilmiyorum, kullanamadığım için cahillikten idare edeyim. Onları kullanmıyorsanız bu tamamen işinizi kökten çözmüş olacak. Burada artı olarak mikrofon kısmına gelip sağ tıklayıp filtrelere giriyorsunuz. Filtre ekle, gürültü filtresi tamam diyorsunuz. Pardon, gürültü filtresi değildi. Gürültü bastırma tamam dediniz. RN Noise en iyi kaliteyi seçiyorsunuz. Bu bir tık daha işlemcinizi fazla kullanıyor ama örnek veriyorum, şu an benim sol tarafımda vantilatör çalışıyor. Onun sesini bile algılamıyor dostlar. Ekstra bir program kullanmamıza gerek kalmamış oluyor. Mesela benim mikrofonum şu an görüyorsunuz ekranda. Ben kulaklığım mikrofonu kullanıyorum. Ona rağmen neredeyse sesimi dış sesleri almıyor. Ancak çok yakında olacak. Biraz fazla olacak ki öyle. Harici vantilatördür, işte ufak tefek kapı tıklamalardır, bunları almıyor. Bu konuda da rahatsınız dostlar. Sol taraf kaynaklar kısmı yine aynı mantık. Yayın ve kayıt için aynı mantığı kullanabilirsiniz. MKV'yi dönüştürmeyi söylemiştim ya dostlar. Bak dosya bölümüne geliyoruz. Kayıtları remux et diyoruz. Böyle bir ekran açılıyor. Buradan tıklıyoruz. Videoyu örnek veriyorum buraya kaydettiniz değil mi? Bak benim daha önceki kayıtlarım da burada. 1'e 1, 2'ye 2. Bunlar MKV, bunlar da remux et diye. Örnek veriyorum şunu seçtik. Aç dedik. Bak MKV dosya MP4 olacak. Remux et'e tıkladığınızda bu işlemeye başlayacak. İşleme bittikten sonra ekranda bir uyarı verecek. Uyarımızı verdi dostlar. Kayıt remix edildi dedi. Artık kayıt dosyanızda aynı dosyanın yanında bir de MP4 dosyanız olacak. Onu alıp Adobe gibi programlara atıp istediğiniz gibi montajınızı yapabilirsiniz. Anlatacağım başka bir şey kalmadı dostlar. Umarım video işinize yaramıştır. Umarım siz de kendi topluluğunuzu oluşturup para kazanmaya başlarsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sosyal medya hesabım aşağıda. Aklınıza takılan, yardım istediğiniz bir durum olursa bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Destek amaçlı like, yorum ve takibinizi de eksik etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok cici davranın.